Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız yeterli olacak. Kartlar hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütünün hayrına olsun. Başlayalım. Öncelikle aralarında şu an ne oluyor? Yılan, yeniden keşfetmek, yeniden oluşturmak, bilge, mücadele ve mukavemet, yolculuk, seyahat, taşınmak, yeni bir düzen kurmak ve kılıç prensi. Şimdi aralarında çok ciddi şekilde tartışmanın ve huzursuzluğun olduğunu söyleyebiliriz. Eşten partnerden kaynaklanan sorundan bahseder bize kılıç prensi. Tartışmadan, huzursuzluktan, ağır eleştiri duymadan bahseder. Şimdi yılan kartıyla beraber geldiği için aralarında çok ciddi şekilde ağır eleştirilerin olduğu, birbirlerine ciddi yaralayacak sözlerin söylendiği bir sürecin içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Ve burada öyle bir durum var ki birbirleriyle çok ciddi şekilde aslında mücadele ettikleri bir durumun içerisindeler. Yani burada çok basit bir işte kavga gürültü ya da sıkıntılı durum gibi değil. İçsel olarak yani görüntülü tabii ki ses nasıl söyleyelim? Görüntüde böyle çok büyük bir şey yokmuş gibi görünüyor olabilir uzaktan ya da içten baktığınızda, ama iki tarafın aslında hem psikolojik olarak da hem de ciddi şekilde birbirlerine karşı çok farklı bir enerjiye doğru geçtikleri bir sürecin içerisindeler. Ve burada sanki öyle bir şey var ki yani ben böyle bilmiyordum, böyle değildi denilen bir durumun içerisindeler. Yani melektin şeytan olduğun gibi bir enerji ortaya çıkmış görünüyor. Birbirlerine karşı ağır eleştirilerin olduğu, birbirleriyle mücadele ettikleri ve artık hani burada olmayacağını, yani beraber olamayacaklarını, yaşadıkları olaylardan çok net bunu okumaya başladıkları bir sürecin içerisindeler ve şu an olan şey artık bir şeyleri yeniden oturtmak, yeniden başlamak, ama buradaki yeniden başlamak öyle sorunları çözüp beraber yeni başlamak değil. İki tarafın da kendi hayatında yeni bir başlangıç yapma isteği diyebiliriz. Yolculuk, yeni bir yere taşınmak, seyahat, bulunan alandan uzaklaşmak, kaçmak genel olarak ortak şu an yaşadıkları durum. Neden? Neden bunu yaşıyorlar? Buna bakalım. Direnmek, yaz, valide. Kıskançlık, paylaşmak istemeyen ve kılıç ası. Kılıç ası açık konuşmayla problemleri çözmekten bahseder. Yakın bir geçmişte aralarındaki sorunları çözebilmek adına bir konuşma geçirmiş olabilirler aralarında. Ancak burada taraflardan birinde yani daha çok böyle negatif enerjinin, bunu şöyle yapalım daha net olsun. Geçen bir açılımda daha yapmıştık. Sarkaca soralım. Buradaki valide kartı negatif enerji, büyü, lanet gibi bir durum mu? Kişinin kendi negatif enerjisinden kaynaklı mı? Evet. Biraz önceki soruma hayır olarak cevap gelmişti. Şimdi ikinci soruya evet olarak geldi. Bu ne demek? Aslında burada büyü ya da lanet gibi vesaire bir durum var mı diye baktığımızda hayır, aslında böyle bir durumdan kaynaklı değil. Daha çok taraflardan birinin çok fazla negatif yüklü olması ya da negatife hizmet etmesi de diyebiliriz açıkçası. Şimdi burada ciddi bir öfke besleyen biri var. Kıskançlık, paylaşmak istemeyen, değersizlik duygusu, terk edilme korkusu olan biri var.
Ve bu durumda şimdi yılan kartı da gelmişti ya, oradaki gibi karşısındaki kişiye her türlü saldırıyı yapabilecek. Şimdi bazı insanlar vardır, hırsını, hıncını alamayınca hakarete, söylenmemesi gereken her şeyi fazlasıyla söyledikleri bir karaktere bürünürler. Böyle bir durumun içerisinde olabilirler. Yani yakın geçmişte burada yapılan konuşma, sorunları çözebilir miyiz tarzı yapılan bir konuşma ya da bak bizim şu durumlarla ilgili sorunumuz var denildiğinde sorunu çözmek yerine bir tarafın sorunu çözmektense direnip gerçekleri kabul etmekten kaçıp direnip daha çok böyle negatif enerjiye doğru aradaki enerjiyi konuşmayı çevirmiş olabilir ve bu da aslında bir şeylerin daha aydınlanmasını, daha ortaya çıkmasını sağlayan olaylar ortaya çıkarmış, getirmiş ve burada şimdi yeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak, karşınıza çıkacak yepyeni olasılıklar ve burada daha çok taraflardan biri partneri ya da ailedeki bu kişi kimse yani ailesi örneğin üçüncü kişi durumu gerçek yüzünü anladım dediği bir sürecin içerisinde yani çok ciddi sıkıntılı bir karakter var diyebiliriz. Şimdi üçüncü kişiye karşı aklınızdaki kişinin amacı ne buna bakalım. Tılsım Prensi. Şimdi Tılsım Prensi çözülemeyen sorunların çözülmesi, yeni başlangıçlar ve karanlığın aydınlanmasından bahseder. Şimdi buradaki amaca baktığımızda aslında sağlam durmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var. Üçüncü kişiye karşı. Çok net sağlam durmaya çalışıyor. Ve burada şimdi karşısındaki kişi ne kadar negatif de gelse, ne kadar sıkıntılı şeyler de yaratsa daha çok böyle sükunetini korumaya, sessizliğini korumaya çalıştığı bir durumun içerisinde. Kanatlarını açma vakti geldi, kendine güvenmelisin dediği noktada. Burada daha çok şunun farkına varıyor. Kendisi sevgi boyutundayken ya da sevgi boyutunda olmak isterken karşısındaki kişinin yaşattığı şeylerle buradan artık çıkması gerektiğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. Kendine güvenmesi gerektiği ve bu alandan çıkması gerektiğini düşünüyor. Ancak şu anda daha çok sessiz olan taraf diyebiliriz. Yani kendini korumak istediği. Şimdi kale kartıyla burada beklediği bir şey olabilir. Beklediği bu durumla beraber daha çok böyle nasıl söyleyelim kendini güvende hissedeceği, adım atmak için doğru zamanı beklediği bir süreçte olabilir. Ya da sanki hiçbir şey yokmuş, böyle sessiz sakin enerjilerde beklerken altyapıda karşısındaki kişinin nasıl bir karakter olduğunu anlamaya başladığı bir süreci e, gözlüyor ve buradan bir beklenti duyuyor olabilir. Ne demek? Mesela partner durumudur, evlidir. Aileler ayrılmasını istemiyordur kişilerin. Ama burada öyle bir enerji ortaya çıkarken hani bakın ben haklıyım gibi bir durum söz konusu olabilir. Umarım burayı anlatabildim. Üçüncü kişinin amacı ne aklınızdaki kişiye karşı? Güneş, hayır, hayal kırıklığı, keder, elem, sihir yaparak olmayan şeyler oldurmaya çalışmak. Gerçekleşecek mucizeler ve kılıç şövalyesi. Şimdi kılıç şövalyesi soğumadan, kavgadan, rekabetten, hem de sert bir rekabetten, kuruntudan ve mesafeden bahseder. Şimdi şu an enerjisine baktığımızda amacı ne dediğimizde evet sıkıntılı durumlar var ama onun yani burada nasıl söyleyelim daha çok böyle beklediğini alamayan bir kişi olarak geliyor. Hayal kırıklığı yaşadığının ve karşısındaki kişi hayal kırıklığı yaşattığının farkında diyebiliriz. Keder ve eylem enerjisiyle beraber arada şu an aslında çok ciddi bir psikolojik sorunların olduğu bir sürecin içerisinde olabilir. Kendini çok kötü hissettiği, negatife kendini böyle kaptırdığı bir sürecin içerisinde olabilir açıkçası. Burada ciddi bir psikolojisi bozuk biri ile karşı karşıya olabilir aklınızdaki kişi. Ve burada evet kabul etme yani daha çok böyle orta noktaya gelmek, bir şeyleri çözebilme tarafında değil daha çok hayır kabul etmeyen, almayan, duymak istemeyen ya da netleşmek istemeyen bir enerji ortaya çıkmış ve burada bir şeylerin değişip dönüşebileceğini düşünüyor aslında. Bir şeyler değişebilir diyor. Buraya bir kart daha alalım daha net olsun. Evet, yani ciddi şekilde kendini kötü hissettiği bir süreçte pişmanlıkları da var. Kılıç dokuzlusuyla uykusuz geçirdiği gecelerin olduğunu söyleyebiliriz. Biraz böyle terk edilmiş hisseden, yalnızlık korkusunu fazlasıyla hisseden, acı çeken enerjilerde olarak geliyor ve e, bunların ortadan kalkmasını istiyor diyebiliriz. Yani burada şöyle, mesela çok öfkeli, çok kızgın, kıskanç, kötü bir enerjide olabilir ama
Bunların içerisinde olmak istemiyor. Yani evet, ben bunları yapıyorum, yapıyor bunları ama yani kendini haklı gördüğü bir taraf var. İşte ben bunları yapıyorum ama yani belki yaptığını bile kabul etmiyor. O da ayrı bir durum ama işte bir şeyler düzelmeli. Ben bunu hak etmedim bakış açısında geliyor kendisine. Duygusal olarak ortak enerjileri ne? Şimdi ciddi şekilde yeni bir başlangıç isteği var. Ancak biraz önce dediğim gibi ilk kartlarda geldiği gibi. Şimdi burada bir taraf artık yeni bir düzen kurmak isterken diğer tarafta aradaki sorunları çözerek bir şeylere devam edebiliriz. Çözüp yeniden başlayabiliriz enerjisinde, isteğinde. İki tarafta duygularını daha çok gizledikleri, gerçekten ne hissettiklerini söylemedikleri bir aşamada. Daha çok aklınızdaki kişi de şunu hissettirdi: ben sessiz durayım, ben hiçbir şey söylemeyeyim, kızgınlığımı da işte sevdiğimde sevmediğimde belli etmeyeyim, kendimi toparlayayım dediği bir durumdayken karşı tarafta aslında çok fazla öfkeli biri olabilir. Yani öfkesini, duygularını gizlemek adına kullanan biri olabilir. Daha çok duygularını ve hissettiklerini söylemeyen enerjideler. Sabırlı ol, yanılsama ve tilki kartıyla. Açıkçası burada iki tarafta gerçekleri çok da göremeyen bir enerjideler. Kurnazlık çok ön planda. Sabırlı olması gerektiğini düşünüyor iki tarafta. Yani burada çok biraz böyle toksik bir ilişki olabilir. Yani ister partner olsun, bu ister aile bireyi olsun. Ciddi zorlayıcı, mutsuzum ama hayır devam etmeli denilen bir enerji var diyebilirim. Aklınızdaki kişiyle sizin aranızdaki enerji ne şu an? Siz ne yaşıyorsunuz? Üzüntü. Özlem ve üzüntü aslında en yüksek enerji pişmanlıkla beraber. Mucimiyet geldi. Tecrübe edilen bir durumla alakalı pişmanlık, suçluluk hissetme, kendine kızma. Ciddi bir üzüntü durumu var, pişmanlık var. Yani ben bu durum içerisine niye girdim? Denilen, yani böyle olmamalıydık, daha mutlu olmalıydık, daha güzel olmalıydık denilen bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Yanlış kararlar verildiğinin çok net kararındasınız aslında iki tarafta. Bu ne demek? Belki siz burada karşı tarafa kızıyor olabilirsiniz. Ya ben onunla olmakla ilgili yanlış bir karar verdim. Ne kadar zorlanıyorum, yoruluyorum ya da özlüyorum. Neden bir şeyleri düzeltmiyor artık dediğiniz bir sürecin içerisinde olabilirsiniz. Ve en net iki taraf da kendini çok yalnız hissediyor. Kendini kaybetmiş, yolunu kaybetmiş hissediyor. Ne istediğini bilmeyen enerjiler de geliyor. Ya burada çok fazla sorguluyor olabilirsiniz. Ya neden böyle bir şeyin içindeyim? Niye bunlarla uğraşıyorum, bu durumlarla uğraşıyorum? Güzel şeylerle uğraşabilecekken, güzel şeyler yaşayabilecekken neden böyle sıkıntılı süreçlerin içerisindeyim dediniz. Hem kendinizi hem de ilişkinizi sorguladığınız bir sürecin içerisindesiniz aslında. Turan kartı bize kararsızlıklardan, ketum olmaktan, susmaktan, tepkisizlikten bahseder. İki tarafta da aslında ne istediğini, ne yapacağını bilmeyen enerjilerde ve ciddi şekilde bir kararsızlık enerjiniz var. Bu sizi çok yoruyor, zorluyor olabilir. Susmayı tercih ediyorsunuz. Kendinizi çekmiş olabilirsiniz kendinizi. Yalnız çok hissediyor olabilirsiniz kendinizi. İki taraf için de böyle. Ama en net duygu kararsızlık, yani ne olacağını bilmiyorum bu ilişkinin dediğiniz bir süreçtesiniz ama özlüyorsunuz da iki taraftan. Yakın gelecekte üçüncü kişi durumu ne olacak dediğinizde kalif, taze başlangıç, nedamet, tutku, itiraz, aşk, tutku ve kılıç sekizisi. Şimdi yakın gelecekte aslında bakarsak tutku ve biraz böyle aradaki sorunların belki tutkusal bazı şeylerle, partner durumu için söylüyorum, tutkusal olarak çözülebileceğiyle ilgili bir bakış açısı getirebilir herhangi biri. Yani burada mesela işte tamam sorunlarımız var ama biz birbirimize bağlıyız vesaire ya da tutkularımız var gibi. Bu taraftan bir şeyler düzeltilmeye çalışılacak olabilir. Yani biraz tutku ve ihtiras duygularına yürünülecek olabilir. Bu taraf kullanılmak istenilecek olabilir. Yeni bir başlangıç isteği var. Ama dediğim gibi buradaki başlangıç neye göre, kime göre, hani iki taraftan birinin de olabilir bu. Bunun yanı sıra kalif kartıyla beraber, kalif kartı günü gün eden kişiden bahseder. Yüz yüze gelip hesaplaşmalardan bahseder.
Daha çok burada bir hesaplaşma durumu içerisinde olunacak diyebilirim. Yani toparlayabilir miyiz, düzeltebilir miyiz denilen noktada. Biraz böyle ne yapabiliriz enerjisinde bir görüşme yaşanacak olabilir ama daha çok böyle geçmişte yapılan şeylerin pişmanlığının fazlasıyla hissedildiği bir süreç ortaya çıkarılacak. Ve daha çok böyle iki tarafta da bir elim kolum bağlı enerjisi olacak diyebilirim. Buraya iki tane kart alacağım. Şöyle soralım. Aklınızdaki kişi ne istiyor? Üçüncü kişi. Tılsım dokuzlusu. Şimdi aklınızdaki kişi ne istiyor? Daha çok böyle toplumun ne söyleyeceğini, ne düşüneceğini, toplumsal durumları değerlendiren bir enerjide olacak. Aile, yani partner durumu için dinliyorsanız özellikle ailem ne der, aile nasıl davranır, neyi kabul eder, neyi etmez dedi. Ya da toplumun bazı yargılamalarının olup olmayacağı ile ilgili bir karamsarlığın içerisinde olacak. Biraz onun elini kolunu bağlayan durum bu olabilir. Toplumsal durumlar. Aklınızdaki kişi, yani üçüncü kişinin de tarafından baktığımızda aslında o biraz böyle egosal bir durumun içerisinde olabilir. Yani o beni terk edemez, o beni bırakamaz, o bensiz olamaz denili bir durumda. Bazıları için bu kişinin parasal durumları çok çok iyi olabilir. Bazıları için hem parasal hem de statüsel durumlar olabilir. Farklı bir durum olarak da işte Aziz kartındaki gibi aklınızdaki kişinin düşünce yapısı, örneğin aileler bizim ayrılmamıza izin vermez ya da toplumsal durumlardan dolayı buna kalkışamaz dediği bir güven içerisinde olacak aslında. Burada birazcık elim kolum bağlı, ne yapacağımı bilemiyorum enerjileri aktif olacak diyebiliriz. Kedi ruhu geldi. Sistemin size mesajı ne olacak? Ruh hayvanlarının mesajı. Uzun zamandır da ruh hayvanlarını kullanmıyorduk. Sistemin size mesajını hemen verelim. Ters geldiği için kedi ruhu bize koruyucu mesajını iletiyor ve diyor ki bu bazı öngörülemeyen durumlarla karşı karşıya kalabileceğiniz bir dönem. Kendinize güvenemeyeceğinizden korktuğunuz için yeni bir şeye girişmek konusunda fazla ihtiyatlı davranarak risk almaya tereddüt mü ediyorsunuz? Kedi ruhu hadi göreyim seni diyor. Çünkü 4 ayağınızın üstüne düşeceksiniz. Eğer hiçbir şey plana göre gidiyor gibi görünmüyorsa kaygılanmanız için bir neden yok. Kedi ruhu ortalığı karıştırmayı sever ve görünürdeki bu karışıklık aslında size harika ve beklenmedik fırsatlar getirecektir. Apar topar yeni bir şeyin içine atlamaya çağrılabilirsiniz. Onun için zıplamaya hazır olun. Bu dönemde sezgileriniz güçlü ve içgüdüleriniz keskin. Geçici bir başarısızlığın bile muhteşem bir başarıya götürebileceğini unutmayın. Onun için bu maceraya kucak açın. Ayağınızı yere sağlam basıyorsunuz ve kendinize güvenebilirsiniz dedi. Çok ani değişiklikler olacak olabilir. Beklenmedik anda bazı şeyler yaşanacak olabilir. Kötü gittiğini düşündüğünüz anlarda aslında çok farklı bir alana doğru kayacak olabilir. Ama en net söyleyebileceğim, kartların söylediği şey size kendine güvenmelisin dedi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Her üçlü açılımda söylediğim gibi burada işte arayacak mı aramayacak mı, o gelecek mi gelmeyecek mi, aralarında ne olacak gibi dinlemek yerine ben neden bu ilişki içerisindeyim, kendi içimde neyi görmeliyim ki şifalandırabilip istediğim ilişkinin içerisinde olabileyim, yaşayabileyim. Bunu sorgulamanızda fayda var. Karşınızdaki kişi kendiniz ve karşınızdaki kişileri yargılamaktansa izleyici olmaya odaklanmalısınız. Yargılamaktan kaçınmalısınız. Özellikle üçlü bir ilişkinin içerisindeyseniz her zaman bunu söylüyorum. Üçlü bir durumun içerisinde olan kişiler bilinçaltı olarak gerçek bir ilişkiye hazır olmayan kişiler olabilir. Gerçek bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Evlilikten ya da ilişkiden korkuyor olabilirsiniz. Kendinizi değerli birinci sırada görmüyor olabilirsiniz. Vesaire vesaire birçok inanç olabilir. Bunlar en başında söyleyebileceğimiz şeyler. Böyle durumlar varsa lütfen yalnızlık korkunuz olabilir. Bu da çok önemli. Bu alanları şifalandırmaya odaklanırsanız çok daha faydalı olacaktır. Çünkü hayatınızdaki o şifalanması gereken yeri görüp şifalandırmazsanız bu kişi gider, başkası gelir, aynı şeyleri yaşarsınız. O döngüyü kırmalısınız. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.